Türkiye'deki YouTube mecrası içerisinde Kagurabachi açısından tek kanal olan bendeniz. Düşündüm ki ne metin ne de herhangi bir mikrofon vesaire olmadan tamamıyla spontane bir şekilde gelişine Kagurabachi adlı içerik serisini bugün itibariyle sizlere sunmak istedim. Öncelikle tabii ki de bu içeriğin çıkış kaynağı madem ki gelişine One Piece tarzı içerikler YouTube mecrasında dolaşmaya başlıyor. Neden Kagurabachi serisi üzerinde de özellikle Türkiye çapında tek kanal olmamın vermiş olduğu yetkinlikle ortaya çıkmasın ki dedim ve bugün sizlere bu içeriği sunmak istedim. O zaman gelişine Kagurabachi'nin ilk konuyla tanışma zamanı. Gelişine Kagurabachi serisinin ilk konuğu ne ana karakterimiz Chihiro Rokuhira ne bu serimizin olay örgüsünün bütününü başlatan Konosuke Rokuhira olacaktır. Aslında Rokuhira soyunun gölgesinde filizlenen ve özellikle Konosuke Rokuhira'nın fikirlerini kendince yorumlayan, kendi travmalarıyla harmanlayan Genichi Soujo olacaktır. Genichi Soujo karakteri hakkında aslında kimimiz ilk ark için ve ana karakterin ilk gelişim aşaması olarak kabul edebileceğimiz başladı ve bitti olarak belki de ilk bakışta özetlenebilen bir karakter olduğu varsayılsa da bana kalırsa Genichi Soujo sadece sahip olmuş olduğu Versus Soujo arkın dışında hem Rakuzaichi ark içerisinde hem de şu an güncelde devam eden Sword Bearer Assassination ark özelinde de varlığını ölmüş olmasına rağmen sürdüren bir karakter dostlar. Peki bunun sebebi ne? Kısaca karakterin geçmişe dönüt serimize kattıklarıyla ve adım adım hem Rakuzaichi hem de Swordbearer üzerindeki etkisine geçmemiz gerekirse Genichi Soujo karakteri aslında başlangıç itibariyle bizlere evren üzerinde sadece bir kahramanın karşılaştığı kötü karakter olmaktan ziyade Kagurabachi evreni üzerindeki birçok yapıyı da özellikle halkın nezdinde yani Kagurabachi evrenindeki halk kavramı nezdinde ortaya koyan bir karakterdi. Bu da tabii ki de serimiz içerisinde yer alan ve çoğunlukla büyücüler aracılığıyla finanse edilen mafya kavramı. Çünkü özellikle biz Versus Soujo ark üzerinde bunu net bir şekilde gördük. Versus Soujo ark üzerinde Genichi Soujo'nun himayesinde yer alan yan karakterlerimizden bir tanesi aslında bu tarz bir örgüte dahil olmak istemeyen bir karakter başlangıç itibariyle ama Kagurabachi evreni üzerinde yaşamış olduğu zorluklar olsun ya da ailesini bir şekilde bu yaşamış olduğu ya da toplum tarafından belki de yaşatılmaya mahkum hale getirilmiş olan bataklıktan kurtarmak maksadıyla Soujo'nun dahil olmuş olduğu örgüte girerek ve içerisindeki büyü gücünü de bu yönde ortaya çıkartarak ve geliştirerek adeta kendini kötülükler ağının içerisinde buluyor. Hatta belki de bu kötülüğü direkt olarak kabul ederek kazanç sağlamaya çalışıyor diyebiliriz. Bu yönden ele aldığımızda Genichi Soujo karakteri benim nezdimde artı değer kazanan karakterlerden bir tanesi oldu. Bununla birlikte peki Genichi Soujo'nun başka artıları yok mu? Tabii ki de var. Mesela demin de bahsetmiş olduğum gibi hem Rakuzaichi ark üzerinde hem de Swordbearer Assassination ark üzerinde biz karakter ölmüş olmasına rağmen hala etkilerini gölgesi misali görüyoruz. Rakuzaichi ark üzerinden örnek vermem gerekirse özellikle Datanseki taşının işlenişi ve Rakuzaichi ark üzerinde de bu Datanseki kavramının irdelenmesi yine Genichi Soujo'nun varlığını ölmesine rağmen sürdürdüğüne işaretti. Bununla birlikte Hakuri Sazanami karakteri de yine aslında Genichi Soujo vs. Chihiro Rokuhira üzerinden doğan bir karakter. Çünkü Genichi Soujo ve Chihiro arasında görmüş olduğumuz 12 saniye savaşının ardından ve bu savaşın etkileri üzerine Hakuri Sazanami belki de içerisinde bulunmuş olduğu ve ailesinin de buna ön ayak olduğu o bataklıktan kurtulma hissiyatını kazanıyor. Yani eğer Genichi Soujo'nun yaratmış olduğu kargaşayı, o karanlığı, bununla birlikte büyülü kılıçların hatta büyünün yaratmış olduğu bu kaosu
görmemiş olsaydı muhtemelen ailesinin boyunduruğunda halen kalan ve o boyunduruk altında da sönük bir şekilde belki de varlığını yitirip giden bir karakter olarak evren içerisinde tanımını sürdürmüş ya da biz bile farkına varmadan bitirmiş olacaktı diyebiliriz bir yandan ele aldığımızda. Ama bu etkileri, bu mücadeleyi gördükten sonra Hakuri Sazanami fark ediyor ki bu dünya evet büyü kavramı bir noktada evrenin düzenini oluşturuyor. Bunu kabul ediyor. Ama bu düzeni oluşturması demek bunu kullanan kişilerin bunun üzerinden kötülükle ya da karanlıkla masumlara zarar vermesi olsun ya da domine bir güç elde etmesi anlamına gelmiyor. Bu fikrin farkına varıyor aslında Hakuri Sazanami ve ardından da direkt olarak zaten Chihiro Rokuhira'nın safında kendini bulup içindeki büyü gücünü de bu yönde kanalize ederek, bu yönde açığa çıkararak adeta destan yazıyor. Rakuzaichi Ark incelemesine zaten detaylıca buna yer vermiştim. Bununla birlikte gelelim Swordbearer Assassination Ark üzerindeki etkisine. Swordbearer Assassination Ark üzerinde yine aslında Datanseki kavramına, hatta belki Rakuzaichi Ark'takinden bir tık daha fazla bir şekilde bu kavrama değinilmesi üzerinden Genchi Soujo'yu biz yeniden sahnelerde görüyoruz. Ölmüş olmasına rağmen yine söylüyorum. Peki nasıl görüyoruz? Sadece mangakamızın yapmış olduğu ara chapter'lardaki o Genchi Soujo hatıraları üzerinden değil tabii ki. Benim bahsetmeye çalıştığım şey Datanseki kavramının yaratmış olduğu Datanseki bombaları üzerinden ve bu bombaların kılıç çağırıcılarını öldürmesine yönelik ya da öldürmeye çalışmasına yönelik görmüş olduğumuz harekat sayesinde biz yine Genchi Soujo'yla yüzleşiyoruz ve Genchi Soujo'nun aslında belki de ölmesinin amacının bu olduğunu bile söyleyebiliriz. Çünkü Genchi Soujo'da zaten özellikle Bulut Oyan'ı kullanmasındaki maksadı kaos oluşturmak ve bu kaos üzerinden kendisine bir gelecek yaratmak ya da en azından bir gelecek yaratılmasına hizmet ederken bundan büyük ölçüde pay çıkarmak olduğunu bize Chihiro Rokuhira ile olan yüzleşmesinde, yani her ne kadar eleştirmiş olsam da Tot no Jutsu kısmını burada detaylıca anlatıyordu. Hatta bununla birlikte yine Chihiro Rokuhira'nın babası olan Kunoshige Rokuhira'nın gerçek yüzünü biz her ne kadar dediğim gibi Swordbearer Assassination Ark üzerinde görmüş olsak da aslında Versus Soujo Ark üzerinde bizlere Genchi Soujo bunu anlatıyor. Biz tıpkı ana karakterimiz gibi, yani Chihiro Rokuhira gibi hani buna böyle bir inanıp inanmamak arasında sıkışmak yolunu seçiyoruz. Yani biz karakterimizle aynı yolu seçtiğimiz için belki de bunun başta farkına varamayıp ya Genchi Soujo da hani kötüler tiradı atıp geçti dedik. Ama biz bunun özünü Swordbearer Assassination Ark'ında gördük. Ki bu konuya da yine Kunoshige Rokuhira üzerinden devam ettirmeyi planladığım başka bir videoda, başka bir gelişle Kagurabachi'de zaten değineceğim için çok girmiyorum. Ama bu noktada bile Genchi Soujo karakterinin önemini gördük. Yani Genchi Soujo sadece Versus Soujo Ark için oluşturulmuş olan ya da işte manga serimizin ilk arkıdır. İşte bir ana karakterimiz var ve bu ana karakterimizle de çarpışabileceği ilk düşmanlardan en iyisiydi diyebileceğimiz bir kötü değildi. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. O tamamıyla arklar içerisinde bile varlığını sürdüren ve aslında evrenimizin olay örgülerinin temelinin yansıtıldığı karakterlerden de bir tanesiydi ve bu yansıtma olayına da girerken şunu söyleyebilirim. Belki de Genichi Soujo tamamıyla evet kötü niyetleri vardı, evet kaosu desteklemesi yanlıştı diyebiliriz ama tamamıyla bir kötü müydü, yoksa tıpkı kendi yancılarında olduğu gibi bu kötülüğe itilmiş bir taraf mıydı? Biz bunu tam manasıyla göremedik. Sadece Versus Soujo Ark içerisinde kendisinin geçmişine dair bir panelle baş başa kalarak bu yorumu yapabiliyoruz ki bu panel bile bizlere aslında şunu sordurtuyor. Acaba Genichi Soujo da tıpkı kendi yancıları gibi sıradan bir vatandaştı da Hishaku örgütü sayesinde önce büyü gücünün farkına varıp ardından bu gücü onların manipülasyonuyla kaos adına mı kullandı? Kaos adına kullanması daha mı cazip hale getirildi? O buna mı inandırıldı? Yoksa aslında işler, bırakın bu 3 arkı, yani Versus Soujo olsun, Rakuzaichi olsun, Swordbearer Assassination Ark olsun, aslında Seitei War'a da mı uzanıyor? Yani
biz aslında Shoujo'nun kökenini büyücüler üzerinden mi ele almalıydık sorusunda bana sordurtmayı başardı. Çünkü ben bu paneli gördüğümde ve diğer arkları okuduğumda şunu fark ettim. Acaba Shoujo karakteri de büyücüler soyundan mı belki de geliyordu ve toplumun içerisinde yaşamış olduğu, özellikle Seite War ve sonrasında yaşamış olduğu o azınlıkla belki de kaybettiklerinin intikamını da alabilmek için mi Shaku örgütüne ve Yura'ya destek veriyordu? Bunun tabii ki de ucu açık bırakıldı çünkü Shoujo karakteri öldü olarak hani kabul edilip o şekilde konu kapatılıyor gibi bir hissiyat oluşturuldu. Ama ben bunun da tabii ki de belli miktar işlenmesini isterdim. Maalesef bu kısım en azından işlenmeyecek. Hani biraz böyle ucu açık bırakılacak ama demin bahsetmiş olduğum bütün konular geçerliliğini koruyor. Yani biz Shoujo ark üzerinde sadece basit bir kötüyle ya da böyle hani o bildiğimiz klişe kötü diyebileceğimiz bir karakterle tanışmadık. Biz aynı zamanda Rakuzaichi ark üzerinde olsun, bununla birlikte Swordbearer Assassination ark üzerinde ve özellikle Kunoshige'nin geçmişine bile parmak basabilecek bir karakterle tanışmış olduk diyebilirim Genichi Shoujo karakteri sayesinde. Yani bunun dışında Genichi Shoujo karakteriyle ilgili ek olarak ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Sanırım bu ilk bölüm için bu karakteri ele alışım yeterli olacaktır gibime geliyor. Şöyle bir düşünce, spontane olarak bu kadar konuşabilirim diyerekten ilk bölüm bu şekilde sonlanmış olsun diyorum. Kanala abone olmayı, bununla birlikte bildirim çanını da aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Hem bu sayede emeğime karşılık vermiş olmakla birlikte içeriklerden de daha hızlı bir şekilde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Ayrıca videoyu naçizane beğenerek ve yorumlar kısmından gelişine Kagurabachi serisine özel olarak istemiş olduğunuz karakterler olsun, olay örgüleri olsun ya da belki bir manga panelindeki sahne olabilir. Bunu da yine yorumlar kısmından benimle paylaşırsanız içeriğin gelişimine dair de desteğinizi sunmuş olursunuz. Yepyeni bölümlerde o zaman görüşmek üzere.